Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda altıgen ananas hırkanın kurulumuna devam ediyoruz. İkinci videomuz olacak bu. İlk videoda başlangıcı yaptık. 12 sıramızı birlikte ördük. İp bilgilerini verdik. Şimdi 13. sıradan bir tam ananas oluşturana kadarki bölümü birlikte örelim. 3 zincir çekerek boşluğumuza 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tığ ipi dolayıp 3. zincire ilmeğimizi kaydırıyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. V şekli yuvam var. Bu işlemi daha önce de yaptık. Sağdaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 3 zincirlik orta boşluğa 8 tane ikili trabzan ve soldaki trabzanın üzerine ikili trabzan örerek toplamda 10 tane ikili trabzan elde ediyoruz. Yeni ananasımızın yaprak başlangıcını yapıyoruz burada. Üç zincir çekiyorum. Balık sırtının ortası noktasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş tane zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım trabzanı yine ön gövdeden batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine tekli trabzanların orta noktalarını batarak toplamda 4 tane tekli trabzan örüyorum. Ön gövdeden battığım trabzanıma yine ön gövdeden batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yine balık sırtına geldim. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve ikinci ananasıma geldim. 3 zincir çekiyorum. Sağdaki trabzanın üstüne 1, orta gövdeye 8 ve soldaki trabzanın üzerine 1, toplamda 10 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Balık sırtının yine orta noktasına battım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşeyi komple tamamlayalım. 3 zincir çektim. İkinci kenarıma geçiyorum burada. Yine 10 tane ikili trabzan örüp 3 zincir çekiyorum. Sonrasında yine balık sırtının ortasındaki zincir kısmına batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüp arttırma noktasının tamamını örmüş oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Genel görüntümüze tekrar bakalım. Bu şekliyle hatalı örülen yerler varsa sağlamasını da kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden sonra şu iki balık sırtının arasını, yani tek kenarı öreceğim. Arttırma ile birlikte ördüm bu birkaç sırayı. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Yarım ördüm köşeme geliyorum.
3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi dolayıp 3. zincire batarak ilmeğimi kaydırıyorum ve sıramı tamamlıyorum. 3 zincir çekerek yeni sırama başlıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi birinci trabzana 1, 2, 3 ve 4. trabzanların üstüne yine birer tane, toplam 4 tane tek trabzan ördüm. 5. trabzanın tepe noktasına geldiğimde aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. 6. tepe noktasına yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 7, 8, 9 ve 10'a birer tane, toplam 4 tane ikili trabzan örüp yaprak sıramı devam ettiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş tane zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım trabzana yine ön gövdeden batıyorum. Tek trabzanların orta noktalarına yine batarak 3 tane tekli trabzan örüyorum. 8 ile başladık. Her sırada birer tane eksilterek 3'e kadar geldik. 5 tane zincir çekiyorum. Balık sırtının zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü trabzanlara birer tane üçlü trabzan örüyorum. Beşinci trabzan tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekip 6. tepe noktasına 2 tane ikili trabzan, 7, 8, 9 ve 10. tepe noktalarına birer tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtına geldim. Yine orta noktaya 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüye bakalım. Diğer kenar ve köşeleri de örerek devam edelim. Sıra sonuna geldim. Yarım ördüğüm köşeme yine 3 tane ikili trabzan örüp tığa ip dolayarak 3. zincire batıyorum ve ilmek kaydırıp sıramı tamamlıyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 5 tane ikili trabzan örüyorum. 6. tepe noktasına yine çift batacağım. Yani 6. tepe noktasına 2 tane ikili trabzan öreceğim. Araya 3 zincir çekip 1. tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Devam eden 5 tepe noktasına birer tane, yine toplam 5 tane ikili trabzan örüyorum. Yani toparlayacak olursak 7 trabzan, 3 zincir, 7 trabzanımız oldu yine. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna
3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım trabzanımı ön gövdeden batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. 2 tane tekli trabzan ve yine ön gövdeden battığım trabzana ön gövdeden batarak bir ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 5 tane ikili trabzan örüyorum. 6. tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüp araya 3 zincir çekiyorum. İlk tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Takip eden 5 tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüp ikinci ananasımın da yaprağını devam ettiriyorum. Köşe noktama geldim. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine görüntümüze bakalım. Sıra sonunda 3 zincir çekip yarım köşeme 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi dolayıp başlangıçtaki 3. zincire batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu sırada yine arttırma yapacağız. Arttırma noktamız üzerine bir sıra balık sırtımızı ördük ve arada 6 sıra devam edip 7. sırada yine arttırma noktamıza geliyoruz. Diğer püf noktası 5'e indiğimiz yapraktaki 7 olan sayıyı 5'e indiğimiz sıralar yine bizim arttırma sıramız. Şimdi 3 zincir 2 trabzanı ördük. Araya 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüp 3 zincirle devam ediyorum. Birinci tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. tepe noktalarına birer tane ikili trabzan örerek trabzan sayısını 5'e tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Alt sıradaki 3 zincirlik boşluğa batıp toplamda 11 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. 4. 5. ve 6. tepe boşluklarına birer tane ikili trabzan örüyorum. 7. tepe boşluğuna 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının orta noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Ön gövdeden battım. Trabzanıma ön gövdeden batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum.
2 tekli trabzanım kaldı. Bunun ortasına bir tane tekli trabzan örüp yine ön gövdeden battığım trabzana ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna battım. Balık sırtımın 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. 7 trabzanın ilkine batıyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. trabzanlara birer tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine bir zincir çekiyorum. 3 zincirlik boşluğa batıp toplam 11 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine bir zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. tepe noktalarına birer tane, 7. tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüp sonrasında 3 zincir çekiyorum. Köşe noktama geldiğimde de yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüp yine araya 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan örerek üçlü trabzan gruplarını 4'e çıkartıyorum ve yine arttırma sıramı başlamış oluyorum. Arttırmalar sadece köşelerden olacak. Şimdi balık sırtı sayımız arttı. Orta noktadaki kenardakilere yani hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Sadece köşelerden. Bakın karıştırırsanız eğer ilk başlangıç noktasına gelin ve oradan takip ederek köşelerinizi bulun. Zaten birkaç sıra sonrasında daha rahat ayırt edeceksiniz ama ikinci arttırma sırasında orta noktadan bu şekilde takip ederseniz kolaylıkla arttırmalarınızı yaparsınız. Alt köşeden arttırmalarımızı yapıyoruz. Kenarlarımızı da örüp sıra sonuna kadar geliyoruz. Son 3 zincirimi çekiyorum. Yarım ördüğüm köşeme geldim. Önce 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüp yine tığ ipimi doluyorum ve başlangıçtaki 3. zincire batıp ilmeklerin içinden yine kaydırma yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yan taraftaki zincir boşluğuna batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çektim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanı ön gövdeden batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 ve 3. trabzanın ara noktasından başlayarak 9 ve 10. trabzanın ara noktalarına kadar her birine birer tane tekli trabzan örüp toplamda 8 tane tekli trabzana tamamlıyorum. Ve 11. trabzanıma yine ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5.
Trabzanların tepe noktasına birer tane, toplamda 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine balık sırtının zincir boşluğuna batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi ananasımızın kapatma işlemini yapacağız. Sağdaki trabzana ön gövdeden battım. 2 ilmeği bitirdim. Soldaki trabzana ön gövdeden battım. 2 ilmeği bitirdim. 3 ilmeği bir seferde örüyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Yine balık sırtının orta noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Devamını örelim. 3 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanı ön gövdeden battım. İkili trabzan ördüm. 2 ve 3'ün arasına tekli trabzan ördüm. Sonra yine trabzan aralarına batarak toplamda 8 tane tekli trabzan örüyorum. Ve 11. trabzana geliyorum. 11. trabzana da ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. trabzanların tepe noktalarına birer tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 zincirlik ilk boşluğa 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekip ikinci boşluğa geliyorum ve yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Son bir sıra daha öreceğiz ve ananası kapatmış olacağız. Sıra sonuna geldim. Yarım ördüğüm köşeme 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi doladım ve yine ilmek kaydırmamı yaptım. 3 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının orta noktasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. 3 trabzanın üzerine yarım trabzanlar yapıp tığda biriken ilmekleri bir sefer örerek yaprağı kapatıyorum. İşlemi daha önce de yaptığımız için kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. 3 zincir çektim. İlk trabzana ön gövdeden battım. Bir ikili trabzan ördüm. Tekli trabzanların orta noktalarına batarak 7 tane toplamda tekli trabzan örüyorum. Ve sonrasında yine ön gövdeden battığım trabzanıma ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yaprağımın sol kısmındayım. 3 tane yarım trabzan örüyorum ve tığda biriken 4 ilmeği bir seferde bitiriyorum. 3 zincir çektim. Balık sırtının orta noktasına geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan örüyorum.
4 tane zincir çekiyorum. Direkt diğer balık sırtının orta noktasına geçiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. 3 trabzana yarım trabzanlar örüp tığda biriken ilmekleri yine bir seferde bitiriyorum. Üç zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım trabzana ön gövdeden batıp bir ikili trabzan örüyorum. 7 tane tekli trabzan örüyorum. Orta boşluklara batarak ve yine sol tarafta ön gövdeden battığım trabzana ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çektim. 3 trabzanın üzerine yine yarım trabzanlar örüyorum. Tığda biriken 4 ilmeği bir seferde örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk balık sırtının orta noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra araya 3 zincir çekip ikinci balık sırtının yine orta noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntümüze bakalım. Ananasımızı tamamlayıp üst sıraya geçtik. Ve bakın şu noktadayız artık. Orta kısımları sık iğneler örüp sonraki sırada yuvalarımızı yapacağız. Ve yeni ananas başlangıçlarını bu şekilde devam ettireceğiz. 2 tam bir yarım ananas ördüm ben. Ve bu toplamda 22-21 santim civarında oldu. Ve medium beden öreceğim için 50-52 santim gibi bir toplam uzunluğa ihtiyacım var. 2 koltuk altından ölçtüğümde. Yine bedenle ilgili bir sonraki videoda bilgiler vereceğim. Ama burada da yine belirtmiş olayım. Kol kesimini, yaka örmeyi, alt uzatma ve kol uzatmayı da bir sonraki videoda yaparak artık ananas hırkamızı tamamlayacağız. Modelle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.